Sizin mümtet küstahlığınız vü bir idrak izzetimizden maada daru gir eyledik. Ben de anlamadım valla. Civilization 6 oyunundaki Sultan Süleyman'ın konuşmalarına bakıyoruz bugün. Civilization 6 sıra tabanlı bir strateji oyunu. Oyuna başlarken bir medeniyet seçiyor ve yerleşik hayatın başlangıcından tarihin sonuna kadar o medeniyeti yönetiyorsunuz. Yaptığınız şey bir hükümdarın yerine geçmek. Osmanlı seçtiyseniz Sultan Süleyman'ın yerine geçmek. Evet, hükümdarlar bu oyunda ölümsüz. Herhalde gerçektekilerin ölümsüz olmamasının nasıl bir nimet olduğunu hatırlatmak istemiş oyun yapımcıları. Oyun boyunca başka medeniyetlerin hükümdarları ile ilişkiler geliştirdikçe birazdan izleyeceğinize benzer sahneler çıkıyor. Sahneleri izlerken hep şunu düşünün. Siz bir yabancı hükümdarsınız ve Süleyman sizinle konuşuyor. Başlayalım. Azameti Topkapı'dan ben Süleyman, Kaysar-ı Rum, selamımızı ihsan ederiz. Bu sahne Süleyman ile ilk tanışma sahnesiydi. Anlaşıldığını düşünüyorum. Hemen temel bir sorunla başlayalım. Siz bir yabancı hükümdar ya da temsilci olarak Süleyman ile hiçbir zaman konuşamayacaktınız. Yabancı temsilciler İstanbul'a geldiklerinde sultanı görme şansına sahip olsalar bile onunla konuşturulmuyorlardı. Bu 18. yüzyılın ikinci yarısında değişmeye başladı. Konuşmanın içeriğine geçelim. Birkaç sorun var. Birincisi, sultan muhtemelen hiçbir zaman sarayının azametinden bahsetmeyecektir. Bu azamet kendisinin olabilir, Osmanlı hanedanının olabilir, İslam'ın olabilir ama bir binanın olmayacaktır. Topkapı sultana azamet vermez, sultan Topkapı'ya azamet verir. İkincisi Rum kelimesinin telaffuzu. Rum biraz garip kaçmış. Üçüncüsü, sultanın kendisine Kayser-i Rum dediği bir muamma. Sultan en azından Fransuva'ya yazdığı meşhur mektupta bu ünvanı kullanmıyor. Evet, elimizde sultanın kendini tanıttığı bir mektup var. Neden onu kullanmıyoruz ki? Ben bu sahneyi şöyle yapardım. Ben ki Sultanü Selatin ve Bürhanül Havakin, Sultan Beyazıt Hanoğlu, Sultan Selim Hanoğlu, Sultan Süleyman Hanım. Yani sultanların sultanı, hakanların hakanıyım. Madem ki milletin hep ahenktar akvamı muhtelif eden, hikmet-i Süleyman-ı idrakin zaruridir. Bu sahnede sultan sizi övüyor. Oyundaki bir mekaniğe göre sizin politikalarınız etraftaki hükümdarların temel politikaları ile uyuşuyorsa övgü alıyorsunuz. Ters gidiyorsa sizi bir güzel azarlıyorlar. Sultan Süleyman'ın politikası sahip olduğu şehirleri mutlu ve sadık tutmak. Eğer siz de bunu başarırsanız size söylediği şey şu. Madem milletin ahenk içinde yaşayan değişik kavimlerden oluşuyor, Süleyman'ın hikmetini anlamış olmalısın. Burada sultanın oyuncuya sen diye hitap etmesi güzel bir ayrıntı. Bahsettiği hikmet öncelikle Süleyman peygamberin, sonra kendisinin. Ama cümle biraz garip. Osmanlı metinleri bugünkü kesin cümle yapısını takip etmiyor tabii ki, yine de bu cümle tek başına pek anlaşılmaz olmuş. Milletin ahenkdar hep akvamı muhtelif eden kalıbı anlamsız. Zaruri kelimesi de olmalısın anlamına gelmez. Onlar da bu kelimeyi bizim bugün kullandığımız gibi kullanıyorlardı. Zaten sultan, yaygın kanının aksine bu kadar karmaşık konuşmayacaktır. Ünvanlar, bürokrasi ve edebiyat dışında Osmanlılar daha anlaşılabilir bir dil konuşuyorlardı. Yerine bir şey önermeyi deneyelim. Reayanıza himmet eylediğinizi işittim. Haz eyledim. Üstad-ı cihan olacaksan, önce halkının üstadı olasın. Velakin naküsül rumuzu istidatsın. Bu sahnede sultan sizi politikasına ters davrandığınız için yeriyor. Cümlenin ilk kısmının açık olduğunu düşünüyorum. İkinci kısmında yetenek işaretleri sende eksik diyor. Halkına önderlik edecek yetenek sende ne arar diyor. Ama nakisül rumuzu istidatsın cümlesi pek anlam ifade etmiyor. Bu arada eğer cümle üstadı cihan olacaksan diye başlıyorsa bir hata var. Dünyanın üstadı anlamsız bir kullanım. Eğer sultanı cihan diyorsa olabilir. Ayrıca olacaksan yerine olacaksan demesi övülesi bir ayrıntı. Bu cümleyi de değiştirmeye çalışalım. Osmanlılar daire-i adalet diye bir şeye inanıyorlardı. Bu, toplumun değişmez katmanları olduğu ve dünyadaki düzenin devamı için hepsinin adaletle sınırları içerisinde tutulması gerektiğine olan bir inanç. Sultan Süleyman sizin hükümdarlığınızı eleştirecek olsaydı, muhtemelen bunun üzerinden eleştirirdi ve zamanında yaşamış bir adamdan, Kınalızade'den alıntı yapardı.
Raiyeti kul eder padişahı aleme adl, adildir mucibi salahı cihan. Adl ile muamele eylemeyeceksen hükümdarlık iddia edemezsin. Sizin mümtet küstahlığınız vü bi idrak izzetimizden maada daru gir eyledik. Bu da savaş ilanı. Gereğinden fazla karmaşık geliyor kulağa. Bayağı da kırık bir cümle. Yanlış da telaffuz edilmiş. Devam eden küstahlığınız ve bizim izzetimizi anlamamanız sebebiyle savaş ilan ettik demek istiyor. İzzetimizi bir idrak olmanız denebilirdi belki. Darü gir eyledik, savaştık demek aslında. İlan etmek gibi bir manası yok. Dahası Sultan Süleyman yabancı bir hükümdara savaş ilan ediyorken siz demeyecektir. Şöyle bir şey önerelim. Cihanı ifsad eyledün, üzerine sefer etmek farz-ı ayn oldu. Ala! Cihan, ordularımın gayri kabili inkar kudreti ve devleti Ali Osman'ın ihtişamına şahit olacaktır. Bence Sultan Süleyman'a söyletilen en güzel cümle bu olmuş. Çok karmaşık değil ve bir Osmanlı sultanının gerçekten kullanacağı yapıları kullanıyor. Mesela gayri kabili inkar kudreti, yani inkar edilmesi mümkün olmayan kudreti. Harap edin, harap edin. İstanbul şimdi yalnız mali hülyadan muzdarip şuaranın hatırladığı İrem şehrine dönmüştür. Burada da sultanı yendiniz artık. Bir şairin söyleyebileceği kelimelerle İstanbul'un yıkımını anlatıyor. Kendisi de bir şair olduğundan ve bu onun için duygusal bir an olduğundan böyle konuşması makul görünüyor. İstanbul şimdi sadece melankoliden muzdarip şairlerin hatırladığı İrem şehri gibi oldu diyor. İrem ise ismi Kur'an'da geçen, nerede olduğu kesin olarak bilinmeyen bir antik şehir kalıntısı. Ama daha yeni yenilmiş bir sultan neden şiir yazsın ki? Telaffuz sıkıntısı da var. Harabidün değil, Harabitdün demeli. İstanbul yerine de Konstantiniye diyecekti muhtemelen. Sultanın Fransuva'ya yazdığı mektupta hapsedilmiş bir hükümdara teselliler de var aslında. Belki kendisi için de böyle şeyler söyleyecekti. Bir deneyelim. İmdi padişahlara sınmak ve hapsolunmak acep değildir. Hak Teâlâ hayırlar müyesser eyleyip ne irade etmiş ise vücuda gele. Sultan Süleyman'ın bu şekilde sunulması oyuncuyu tabii ki işin içine sokuyor. İşin uzmanı birkaç kişinin kulağını tırmalamanın bir önemi yok sonuçta. Türk oyuncular da eminim bu konuşmalardan haz etmişlerdir. En çok tökezledikleri kısım araya Arapça kelimeler sıkıştırmaya çalışmaları ve Farsça terkipler uydurmak istemeleri. En azından telaffuzu daha iyi yapabilirlerdi. Yine de sultan kendisi konuşsaydı, söyledikleri bize bundan çok daha anlaşılır gelirdi muhtemelen. Bir sultan nasıl konuşurdu hakikaten? Bunu bir sonraki bölümde irdelemek istiyorum. Ama giderken düşünmek için bir soru bırakayım sizlere. Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Türkçesini standart kabul etti. Bugün bunun sürekli dönüşen bir halini kullanıyoruz. Merkezinde sarayın olduğu bir şehirde gelişmiş olan bu dil, sarayda konuşulan dilden ne kadar farklı olabilirdi ki? Bir sonraki Latif Evrak'ta görüşmek üzere.